Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çilek ve badem modeli denilen dantel örneğinin yastık modelini yapıyoruz. Daha önce bunu runner olarak paylaşmıştım. Çok beğenilmişti. Şimdi de yastık kılıfını yapıyoruz. Sehpa örtüsüyle birlikte salonlarımızda çok şık duracaktır. Yastık kılıfını yaparken 3 şerit yapmak istemiştim. 3 şerit yapınca daha şık duracaktı. Ama benim kullandığım iple 3 şeriti yapınca 4 mm tığ kullanmıştım. 3 şeriti yapınca yan yana yastık kılıfına sığmadı. Çok büyük geldi. O yüzden motifi biraz daha büyütmek için, hani 2 sıra yapabilmek için 5,5 mm tığ kullandım. Sizin kullandığınız iplerde ince olursa bir de el sıklığınıza göre 3 sıra sığar. Ama benim yastık kılıfına sığmadı. Yastıklarım 45'e 45. 2 sıra tam yetti 5,5 mm tığ kullanınca. İsterseniz bu şekilde yarım, isterseniz tam olarak yapabilirsiniz. Benim yastığın boyuna da 2 çilek motifi sığdı. Belki sizinkilerle 3 sırada sığabilir. Bunu ince dantel ipiyle de yapabilirsiniz. Onunla daha ince, daha zarif, daha şık duracaktır. Modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videoya beğen ve yorum yaparak sayfama destek olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Bu çilek motifleri modelde gördüğünüz gibi düz aşağıya gitmiyor. Yan yan gidiyor. Çünkü model öyle. Yan yan gidiyor. Sizi o yanıltmasın model yan duruyor diye. Çünkü motifler yan. Şeritlerde hep yan yan gidiyor. Modelin şeritlerinin yapılışı runner'daki gibi aynı. Sadece ekleme yerleri farklı. Yastıkta ek yerleri farklı. O yüzden videoyu tamamen izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem uzun olarak nasıl eklendiğini hem de kısa olarak nasıl eklendiğini videoda anlattım. Videoda eklenecek yerleri tekrar ederek anlattım. Karıştırılmaması için. Umarım size ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Videoma destek için beğen atmayı unutmayalım. Modeli yaparken ben %100 koton ip kullandım. Yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. Türkiye'de buna benzer ipleri ben Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümünde ip yazan bölüme ekledim. Oradan bakabilirsiniz. İpimin arkasındaki ölçüleri de sizlere söyleyeyim. İp alırken belki bu ölçüler kalınlığını öğrenmek için işinize yarayacaktır. Gram olarak 397 gram var. Metre olarak 610 metre. 610 metrede 397 gram ip var. Normalde bu 5 milimetre ile örülüyormuş. Ben 5,5 milimetre ile yapıyorum. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Beş zincir çektim. İlk zincire batıyorum. Halkamı oluşturuyorum. Zincirin içinden ipimi alıyorum. Diğer ipin içinden geçiriyorum. Halkamı oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Toplamda 3 trabzan yapacağım. Bu benim 3 çektiğim zincir. İlk trabzanım sayılıyor. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı halka içinde 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Tığıma doluyorum. Tekrar bunun içinde 3 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane daha trabzan yapıyorum burada.
Burası açılmaya başlayacağı için. Şimdi burada arttırma yapıyoruz. Bu üçlü trabzanlardan bir sefer daha yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Aynı delikte 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane üçlü trabzan oldu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Artık 3. sıraya geçiyorum. Şimdi bu şekilde 2 tane üçlü trabzan bu deliğe yapacağım. 2 tane üçlü trabzan da bu deliğe yapacağım. Şimdi geliyorum bu zincir çektiğim boşluğa. 3 tane trabzan yapıyorum. Birinci üçlü trabzanımı bitirdim. 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bu boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Tekrar buraya aynı işlemi yapacağım. 2 tane üçlü trabzanı yapacağım buraya. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Diğer boşluğa gidiyorum. Üç trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu sırada bitti. Diğer sıraya geçiyoruz. Şuralarda hep 3 tane zincir çekiyoruz. Orası değişmiyor. 3 zincir çekip diğer sıraya dönüyorum. Şimdi aynı bu işlemi tekrar buraya yapacağız. Bu kenarda hep bu şekilde olacak. 2 tane üçlü trabzan olacak bu kenarlarda. Buralar hep aynı. 1 2 3. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı boşlukla 3 trabzan yapıyorum. Şimdi bu arada bayağı bir mesafe oldu. Burada zincir çekerek şimdi bu tarafa geçiyoruz. 5 zincir çekiyorum. Tekrar buraya gelip aynı işlemi yapıyoruz. 2 tane üçlü trabzan. 1 2 3 4 5. Tığımı doluyorum. Tekrar bu boşluğa geliyorum. Burada 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tekrar diğer sıraya dönüyorum. Şimdi şuraya kadar yaptık. Artık çileğin başlangıcına başlıyoruz. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Boşlukta 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Beş zincir çekiyorum. 1 çektim. 2 3 4 5. Tığımı doluyorum. Bu zincirin ortasında bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu trabzanın yanında bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi 5 zincir çekerek buraya geliyorum. 2 3
4, 5. Tığımı doluyorum. Şimdi tekrar bunun içinde 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç, 2 zincir çekiyorum. Aynı delik içinde 3 trabzan daha yapıyorum. Dediğim gibi bu kenarlar hep aynı olacak. 3 zincir çekerek diğer sıraya başlıyorum. Aynı şekilde boşlukta 2 sefer üçlü trabzanımı yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, aynı boşlukta 3 trabzan. Beş zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Bu diğer sırada yaptığım 2 trabzan arasında boşlukta bir trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bu trabzanın yanında bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde diğer sırada 2 zincir çekmiştik arada. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi 5 zincir çekerek aynı bu tarafı yapıyoruz. 5 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 3 zincir çekiyorum, sıramı dönüyorum. Aynı işlemi burada tekrar yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. İki zincir, 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Şimdi bu zincir arasına toplamda 10 tane trabzan yapacağım. İlk trabzan bu trabzanın tepesine, son trabzan da bunun tepesine olacak ve arada 8 tane olacak. Şimdi ilk trabzanımı bunun tepesine yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncuyu bu trabzanın tepesine yapıyorum. Beş zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar burada aynı işlemi yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bu kenar hep aynı şekilde devam ediyor. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Aynı işlemi tekrar burada yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Şimdi 5 zincir çekiyorum.
trabzanların hepsinin üzerine birer tane trabzan yapacağım ve aralarında bir zincir çekeceğim. İlk trabzanın tepesine batıyorum, trabzanımı yapıyorum. Şimdi arada bir zincir çekiyoruz. Tekrar sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Sırayla hepsinin üzerine birer trabzan, birer zincir yaparak hepsinin üzerine tamamlıyoruz. Sonuncusunu da yaptım. Şimdi tekrar 5 zincir çekerek kenar işlemini yapıyoruz. Üç trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. 3 zincir, sıramı dönüyorum, tekrar boşlukta 3 trabzanını yapıyorum. İki zincir, 3 trabzan, 5 zincir. Artık bu trabzan aralarını 3 zincirli yerleri yapacağız. Şimdi 2 trabzan arasına, bakın bu ilk trabzan, bu da ikinci, arasındaki boşluğa, yani bir zincir çektiğimiz yere bir sık iğne yapıyorum. Buraya zincirimi sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 2 trabzan arasındaki bir zincirin üzerine bir sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu sırada hep 3 zincir. Her boşluğa bir sık iğne. 3 zincir. Aradaki sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir. Aradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Aşağıda 10 trabzan vardı. Şimdi bu zincirleri yapınca toplamda 8 tane zincir oluyor. Aralara battığımız için baştaki ile sondaki trabzan iptal olmuş oluyor ve toplamda 8 tane zincir oluyor bu şekilde ve bundan sonraki sıralarda da hep birer tane azalacak. 3 zincir çektim, sonuncuya da batıyorum ve toplamda 8 tane bu zincirlerden olması gerekiyor. Eğer 8 değilse bir hata oluşmuş oluyor, onu kontrol edelim. Şimdi 5 zincir çekiyorum, tığıma doluyorum, aynı bu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Üç zincir çekiyorum, sıramı dönüyorum. Aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Bu diğer sırada yaptığımız 3 zincirlerin ilkinin içine bir sık iğne yapıyorum. Zincirimi oraya sabitlemiş oluyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum.
Sıradaki boşluğun içine bir zincir, bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, boşluğun içinde bir sık iğne. Burada da toplamda 7 tane bu zincir boşluklarından olacak. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir, diğer sıradaki zincirin içinde bir sık iğne. Sonuncusunu da yapıyorum. 5 zincir çekerek normal kenarımı yapıyorum. İki zincir ve 3 trabzan. Üç zincir yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Beş zincir çekiyorum. Aynı diğer sırada yaptığım gibi ilk boşluğun içine batarak zincirimi oraya sabitliyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne. 3 zincir, bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi bu sırada da toplamda 6 tane olması gerekiyor. Sonuncuyu da yapıyorum. Bu sırada toplam 6 tane bu zincir halkalarından olması gerekiyor. Şimdi 5 zincir çekerek kenar işlemine devam ediyoruz. Bu kenarlar hep aynı. 5 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Ta ki yeni çilek modeline başlayana kadar bu şekilde hep kenarları aynı şekilde devam ediyor. Dönüşlerde de hep 3 zincir çekiyorum. 3 zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Buraları hızlı atlayabilirim ama yabancı takipçiler de olduğu için buraları tek tek yavaştan tekrar göstermeye çalışıyorum. Onlar bakarak yaptığı için yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. 5 zincir çekiyorum. Aynı işlemi burada yapıyoruz. İlk boşlukta zincirimi sabitliyorum. 3 zincir çekerek sıradaki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı bu şekilde yapıyoruz. 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir, bir sık iğne ve bu sırada da toplamda bu halkalardan 5 tane oluyor. Bir sıra daha yaptıktan sonra artık bu yeni çileğe başlıyoruz buradan. Yavaş yavaş bunu bitiriyoruz. Yeni çileğe de buradan başlıyoruz. Şimdi bir sıra daha yapacağız ondan sonra. 5 zincir. Aynı şekilde kenar işlemini yapıyoruz. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. 3 zincir çekiyorum. Tekrar kenar işlemini aynı şekilde yapıyorum.
5 zincir çekiyorum. İlk boşluğa sık iğne yaparak zincirimi oraya sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Sıradaki boşluğa sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir. Üç zincir, bir sık iğne yapıyorum. Şu anda toplamda 4 tane zincir boşluğumuz oldu. Bu dördüncüyü yapıyoruz, sıra sonuna kadar normal bir şekilde yapıyoruz. Diğer sıraya döndükten sonra yeni çilek için arttırma yapıyoruz. 5 zincir, normal kenar işlemini yapıyoruz. Normal kenar işlemini yaptım. 3 zincir çekerek diğer sıraya döndüm. Ben modeli yüzü olarak şu kısmını baz alıyorum. Şu trabzanların düz göründüğü yere ben yüzü olarak sayıyorum. Yüzünü dönüyoruz. Şimdi burada 4 tane zincir var. Şimdi bu yeni sırayı yapacağım. 3 tane olacak. Bu ilk dönüşte arttırmayı yapacağız. Bu üçlü trabzanlardan normalde 2 tane yapıyorduk. Bu sefer 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Aynı bu başlangıçtaki gibi 3 tane üçlü trabzan olacak. Eğer bu dönüşte olmuyorsa modelde bir hata vardır demektir. Bu 4 tane zincir olacak ve tersi dönüşte yapıyoruz. Şu kenardan da sayalım istiyorsanız. Bu ilk sırayı saymıyorum. İlk yaptığım şu kenar zincirini sayarak hangisinde başladığımızı söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'yi dönerken bu işlemi yapıyoruz. Bu arttırma işlemi de hep aynı yerde oluyor. Aynı tarafta yapıyoruz ki sıralı olarak gitsin. Şimdi normal 3 zincirimi çektikten sonra normal üçlü trabzanımı yapıyorum. İkiye zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi ikinciyi yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşlukta üçlü trabzan daha yapıyorum. Bakın toplamda 3 tane üçlü trabzan, 2 tane 2 zincir boşluğu oluşmuş oldu ve burada artık yeni çilek modeline başlayacağız. Burada da artık keseceğiz. Bu başlangıç burası. Artık buradan sonrası aynı şekilde devam edecek. Sadece bir taraftan da diğer tarafı kesmiş olacağız, diğer çileği. Şimdi 5 zincir çekiyorum. İlk boşluğa batarak bir sık iğnemi yapıyorum. Normal üçlü zincirlere devam ediyorum. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir ve bir sık iğne. Şimdi de bu sırada toplamda 3 tane bu üçlü zincir boşluğu oluştu. Artık yavaş yavaş azalıyor. Artık bu kenarda normal. Diğer kenarlarda yaptığım gibi 5 zincir, üçlü trabzan, 2 zincir, üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. 3 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, ve 3 trabzan. Bu tarafta arttırma yok, sadece bu tarafta var. 3 zincirimi çekerek sıramı dönüyorum.
normal kenar işlemini yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. 2 zincir ve 3 trabzanımı yapıyorum. 5 zincir çekerek modele devam ediyorum. İlk boşluğa gelerek bir sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir, bir sık iğne. 5 zincir çekerek devam ediyoruz. Tığımı doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek trabzanlarımı yapıyorum. Bu sırada da toplam 2 zincir boşluğumuz oldu. Şimdi burada şu başlangıçta yaptığımız gibi 2 sefer bu dörtlü trabzanlardan yapacağız. Arada zincir yok. Şimdi 3 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, aynı boşlukta 3 trabzan, arada hiç zincir yok. Bakın bunu yaptıktan sonra arada hiç zincir yok. Sıradaki boşluğa giderek aynı işlemi yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Bu şekilde 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Şimdi bu kenar işlemine başlamış oluyoruz. Bu kenar için, bu tarafta bu diğer kenar için başlamış olduk. Şimdi 3 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak aynı kenar işlemini yapıyoruz. 2 zincir, 3 trabzan, şimdi bu diğer tarafa gelebilmek için çok mesafe oldu. Aynı buradaki gibi. Buradan çilek modeline başlıyoruz. 5 zincir çekerek diğer tarafa geçiyoruz. 5 zincir. Bakın bu diğer boşluğa gelerek normal 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan kenar işlemimizi yapıyoruz. 2 zincir ve 3 trabzan. Şimdi aynı bu işleme devam ediyoruz. 5 zincir, ilk boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir ve sıradaki boşluğa bir sık iğnemi yapıyorum. Artık bir tane kaldı. Dönüşte de bir sefer buraya battıktan sonra artık bunları birleştireceğiz. 5 zincir. Şimdi normal kenar işlemini yapıyoruz. İki zincir ve 3 trabzan. Üç zincir. Tekrar normal kenar işlemini yapıyorum. İki zincir. Tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Beş zincir.
Ve son olarak bu tek kalan boşluğun içine bir sık iğne yapıyoruz. Bakın sonuncuya sadece bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir yaparak buraya geliyoruz. Normal kenar işlemimizi yapıyoruz buraya. Bakın son kez battık. Artık bunları birleştireceğiz diğer sırada. Sonra bu çilek işlemi bitiyor. Artık yeni çilek işlemi burada başlıyor. 2 zincir. 3 trabzan. Şimdi 5 zincir çekerek bu zincirimin ortasına gelerek bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı trabzanın yanında bir trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Aynı kenar işlemini burada yapıyoruz. İki zincir ve tekrar 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir, sıramı dönüyorum. Artık aynı bu başlangıçtaki gibi burası devam ediyor. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, şimdi 5 zincir çekiyorum. Bu diğer sırada yapmış olduğum trabzan arasındaki 2 zincirin içine bir trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluk içinde bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Diğer tarafa geliyorum. Aynı kenar işlemini buraya yapıyorum. İki zincir. Aynı boşluk içinde tekrar 3 trabzan. Şimdi burada artık batacak yer kalmadı. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Ve bu kenar boşluğun içine aynı kenar işlemini yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir. Artık birleştiriyoruz bunu ve bitiriyoruz. Üç trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Şimdi artık bunun üzerine bu trabzanlardan yapmıyorum. Bu tarafı bitirmiş oluyorum. 3 zincir çektikten sonra boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra tığıma doluyorum. Normal kenar işlemini buraya devam ediyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. 3 trabzan. 3 trabzan. 2 zincir. 3 trabzan yaparak sırama devam ediyorum. Şimdi bundan sonra bakın burası bitmiş oldu artık. Bu taraftaki çilek modeli bitiyor. Artık buna başlıyoruz. Buradan sonrası artık buradan gerisiyle aynı buraya kadar. Sıralar arasındaki yeri tekrar ediyoruz.
Eğer çoğaltma yapacaksak modelde uç kısmına doğru gitmiyorsak bu kısmı tekrar ediyoruz. Bunu 2 güllü olarak göstereceğim. Yani 2 çilekli olarak göstereceğim. O yüzden şimdi bu çilekten bir tane daha buraya yapacağım. 3. çilekte birleştirmeye başlayacağım. Eğer siz bunu yarım yapmak istiyorsanız bu çilekte şuraya kadar yapacağız, göstereyim. Yani bundan sonraki dönüşlerde bakın 1 2 3 üçüncü dönüşte birleştireceğiz. Bu yastık olduğu için hani katlayıp kendine birleştirdiğimiz için bakın şu çileğin yeni başlangıç yeri, oraya kadar saymıyorum. Bakın ondan sonra 1 2 3 üçüncü dönüşte yapıyoruz. Eğer bu yarım yastık da olsa ikinci motifte 3. dönüşe kadar, eğer uzun yastık yapmak istiyorsanız 3. çilekten 3. dönüşe kadar yapıyoruz. Çilekleriniz küçükse 4.'den de birleştirmeye başlayabilirsiniz. Yani yastığın uzunluğunca çilek yaptıktan sonraki dönüşte diyeyim. Benim yastığımın boyuna 2 tane çilek sığdı, büyük yaptığım için. Eğer sizinki ipiniz ince, çilekleriniz daha küçük olursa bu yastığın boyunca 3 motifte olabilir. İpinizin kalınlığı ve elinizin sıklığına bağlı. İlk önce size bir kısasını göstereyim ben. Kısa modelde nereden döneceğiz. Ondan sonra tekrar uzun modelde göstereceğim. Şimdi bu normal sırama başlıyorum. Bundan sonra 2 dönüş tam yapacağım. 3. dönüşte buraya birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi ilk önce kısayı göstereyim, ondan sonra size uzunu göstereyim. Şimdi yarım modelde 3. dönüşe kadar geldim. Bakın motifin yeni başlangıç yerinden sonra 1 2 3 üçüncü dönüş yerine geldim. Bir zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Yeni sıraya başlayacağım. Çilek diğer taraf olacağı için burası tam yastığın ortası olacak. Şimdi dönüşte diğer motife ekliyorum. Şimdi diğer motifte de burası dönüş değildi benim mesela. Burası tam sadece bir sıra dönüş değildi burası. Bundan sonra 1 2 3 burada da üçüncüye batarak birleştirme yapacağım. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum. Bir de dönüş için zincir çekiyorum. Normal kenar işlemi yapıyorum. 3 trabzan 2 zincir. Eğer sizin bu 3. motifinizse tekrar aynı bu şekilde birleştiriyorum. Bu sıramı gidip tekrar buraya kadar geliyorum. İkincisini de birleştiriyorum. Bu tek kenarın birleştirme aşaması bitmiş oluyor. Şimdi sıramı gidip geliyorum. Sadece birleştirme aşamasını da göstereceğim. Şimdi sıramı diğer tarafa gidiyorum. Ben bu eklemeden sonra daha fazla çilek eklemeyeceğim için, hani sadece bir çilek benim yastığımın yarısına kadar geldiği için sadece gidip geliyorum. Eğer siz bundan sonra bir çilek daha ekleyeceksiniz, bu sırada dönüşte çoğaltma yapıyoruz. Aynı buradaki gibi bu işlemi yapıyoruz. Buraya başlıyoruz. Eğer siz bundan sonra daha çilek ekleyeceksiniz, ama ben eklemeyeceğim için sadece gidiyorum geliyorum, ek yerine geliyorum. Ben şimdi sıramı gittim geldim. Şimdi burada birleştireceğim. Bir zincir çekiyorum. Tığımdan ilmeği çıkartıyorum. Bakın bu dönüşte eklemiştim. Sıradaki dönüşün içinden ilmeğimi alıyorum. Bir zincir atıyorum. Buraya sabitliyorum. Sonra tekrar bir zincir dönüş için çekiyorum. Normal kenar işlemi yapmaya devam ediyorum. 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan. Bu şekilde motifimizi yapmaya devam ediyoruz.
Şimdi bundan sonra artık motifimizi bitirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu bitiş işlemini uzun yastığı gösterdikten sonra bu devamını göstereceğim. Çünkü devamı aynı. Şimdi bu videoyu çok uzun yapmamak için buraya da tekrar videoyu eklemiyorum. Şimdi uzun yastığı nasıl birleştirdiğimi size göstereyim. Ondan sonra diğer uç kısmına ve diğer sırayı eklemeyi göstereceğim. Bu uzun yastık modelinde 1, 2, 3. çilek modelinde ben birleştireceğim. Yani 2 çilek modeli yastığın bir tarafından. Tam yastığın boyuna gelen motifin ucundan bir katlıyorum. Yani 3. motif. 3. de ekleyeceğim. Yeni motife başladıktan 1, 2, 3. dönüşten ekliyorum. Aynı kısada olduğu gibi. Şimdi aynı işlemi burada yapıyoruz. Kısada direkt buna eklemiştik. Ama şimdi uzunda 2.'ye ekleyeceğiz. Sonraki motifte 1. motife ekleyeceğiz. Şimdi burada ilk motife eklerken aynı şekilde yapıyoruz. Tam ortadan katlıyoruz. Bakın bunu saymıyorum. Bundan sonraki 3.'ye 1. Yani bu dönüş değil, sadece bu bir sıra. Bundan sonraki 3. dönüşe 1, 2, 3. Bununla ekleyeceğim. 3. ile 4.'ye ekleyeceğim buradan. Ve ondan sonra bir tane kalıyor. Burada da yeni motife başladıktan sonra 1, 2, 3. 3. de ekliyorum. 3. Dönüşten ilmeğimi alıyorum. İlmeği bunun içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum. Bir zincirde dönüş için çekiyorum. Tığıma doluyorum. Normal kenar sıramı yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bu şekilde. Normalde eğer bunu bu son motif olsaydı, yani yarım yastıkta yaptığım gibi bu bir motif olup bu 2. motifte son motif olsaydı burada gidiş dönüş yapacaktım. Bundan sonra bir motif daha yapacağım için, arttırmam gerektiği için, bakın şimdi giderken burası 4 tane zincir yeri oluyor. Dönüşte de bu başlangıç yerini yapmam gerekiyor. Şimdi karşıya kadar gidiyorum. Sonra dönüşte de çoğaltıyoruz. Bakın yüzü bana doğru. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi bakın 4 oldu. 4 tane zincir olduktan sonra dönüşte çoğaltma yapıyordum. Normalde 2 tane üçlü trabzan yapıyorduk. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Normal çoğaltmamızı yapıyoruz. İki tane üçlü. Şimdi 3. üçlü trabzanı yapıyorum. Bu şekilde sıramıza başlıyoruz. Normal sıra sonuna kadar gidiyorum. Tekrar ek yapacağız. Karşı sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Sıramı dönüyorum. Sıramı döndüm. Sıradaki dönüşten ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekerek bunu sabitliyorum. Bir zincirde dönüş için çekiyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum buraya. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi ilk motifte birleştirme aşaması bitti. Sadece 2 yerden birleştiriyoruz. Şimdi sıramızı devam ediyoruz. Yeni çileğe başlıyoruz. Yeni çilekte de aynı bu şekilde
Yeni çilek motifinde de bu 3. dönüşe kadar geliyoruz. Yani aynı ek yerine kadar geliyoruz. Oradan eklemeyi göstereceğim. Aynı şekilde ekliyoruz. Motife başladıktan sonra 3. dönüşe kadar geliyoruz. Orada ekliyoruz. Şimdi ben 3. dönüşe kadar geldim. Bakın ikinci motifte yeni motife başladıktan sonra 1, 2, 3. 3. dönüşe geldim. Bir zincir çekiyorum. Sonra bakın bu motifi birleştirmiştim. Bundan sonraki motif yani sonuncu. Bakın bunu saymıyorum. Bu dönüş değil. Sadece böyle bir sıra. 1, 2, 3. Üçüncüden ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum sabitlemek için. Bir zincirde dönüş için çekiyorum. Normal kenarımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Normal kenarımı yapıyorum. Sıramı gidip geliyorum. Tam dönüş aşamasında aynı bu işlem gibi ekleme yapıyoruz. Diğer motifte daha fazla çilek ekleyeceğim için hani bir motif daha eklemem gerekiyordu. Dönüşte çoğaltma yaptım. Ama şimdi ben motif eklemeyeceğim. Artık bu benim son motifim. O yüzden sadece gidip geliyorum. Şimdi ben gidip geliyorum. Eklemeyi gösteriyorum. Ondan sonra bitişe geçiyoruz. Sıramı gittim geldim. Şimdi dönüş yerindeyim. Bir zincir çekiyorum. Bakın sıradaki dönüş yerinden ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum, sabitliyorum. Bir zincirde dönüş için çekiyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 5 zincir, normal zincirime batıyorum, 3 zincir, sıradaki zincire batıp sık iğnemi yapıyorum, 3 zincir, sıradaki zincire batıp sık iğnemi yapıyorum, 5 zincir, normal kenar işlemini yapıyorum. Artık motifi bitiriyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi bu artık motifi bitiriyoruz. Daraltıyoruz. Uzun yastıkta da bu şekilde bitiyor. Şimdi kısa yastığın ucu da bu şekilde bitiyor. İkisi bitiş şekilleri aynı. Diğer sırada da aynı şekilde bitecek. 3 trabzanımı yapıyorum. Üç zincir. Sıramı dönüyorum. 3 trabzan. Buralarda çoğaltma yapmıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir. 3 trabzan, 5 zincir. Bakın yavaş yavaş azalıyor. 3 zincir. Sıradaki 3 zincire batıp sık iğnemi yapıyorum. 5 zincir. Normal kenarıma geliyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi 3 zincir çekiyorum, normal sıramı dönüyorum. Artık birleştirme yapmıyorum. Bakın 2 sefer birleştirdim. 2 birleşimden sonra birleşimi yapmıyorum. Normal kenarımı dönüyorum.
3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 5 zincir çekiyorum. Şimdi son bir sefer batıyorum. Bakın bir sefer kaldı. Bir sefer batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 5 zincir yapıyorum. Normal geliyorum. Kenar işlemini yapıyorum. 2 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, şimdi 3 zincir çekiyorum, sıramı dönüyorum. Artık burada batma işlemi yapmıyoruz, burayı birleştiriyoruz. Normal aynı kenar işlemini yapıyorum buraya. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Hiç zincir çekmiyorum, tığıma doluyorum. Buradaki kenara geliyorum. Normal aynı 3 trabzanımı yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı yaptım. Aynı kenarları yaptım. Sadece arada zincir çekmedim. 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Gelip ortasına bir sık iğne yapıyorum. Artık trabzan yapmıyorum. Çünkü burayı bitiriyoruz artık. Aynı aşağıda yaptığımız gibi. 3 zincir çekip sık iğne yaptım. Burayı bitiriyoruz. Burada artık trabzan yapmıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bu diğer sıradakine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Yani bu sırada sadece bir yerde yapmış oluyorum. Bir yerde yapmıyorum. 2 zincir, ve sıramız bu şekilde bitmiş oluyor. Bir zincir çekiyorum. İpimizi arkada saklıyoruz. Ben iğneyle saklayacağım. Arkadan saklıyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bu ilk sıramız. Benim ikinci sıram ve son sıram. Eğer sizin yaptığınız yastık kılıfı 2 sıradan fazla olacaksa, 3 sıra olacaksa, ikinci sırada sadece tek tarafı sıra sonuna kadar birleştireceğiz. Üçüncü sırada aynı benim yapacağım işlemi yapmanız gerekiyor. Yarısına kadar tek taraf, yarıdan sonra iki taraftan birleştireceğiz. Şimdi ben yeni şerite başlayacağım. Bu yaptığım trabzanlar yüzü sayılıyor. Yüzü bana gelecek şekilde. Bakın dönüşleri sayıyorum. Burası dönüş değil. Burayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. dönüşe kadar yapalım. Buraya başlayalım. 5. dönüşte eklemeye başlayalım. Ben bu kısımları göstermeyeceğim. Sadece ek yerlerini nerede eklediğimi onu göstereceğim size. Şimdi yüzü bana doğru dönük. 5. dönüşe kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Diğer şeridin başlangıç kısmı. Yüzü bana doğru dönük. Diğer sırası ek yapılmış
sağ tarafta. Şimdi tekrar sağ tarafa ekleme yapacağız. Bakın buradaki dönüşleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Buradan 4. dönüş, buradan 5. dönüş. Şimdi bu 5. dönüştü. Bir zincir çektim. 2, 3, 4. 4. dönüşten ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekip bunu buraya sabitliyorum. Bir zincirde dönüş için normal kenarımı yapıyorum. Normal kenarımı yapıyorum. Sıramı gidiyorum. Geliyorum. Dönüşte ikinci ekleme yerini yapıyorum. Normal bir şekilde gidiş dönüş yapıyorum. Dönüşte eklemeyi yapacağız. Şimdi buraya kadar gidip gelelim. Ben bir sıra gittim. Geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sıradaki dönüşten ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Normal kenarımı yapıyorum. Şimdi bundan sonra artık bu motifte ekleme işlemi bitiyor. Normal sıramızı devam ediyoruz. Yeni motife başladıktan sonra 1, 2, 3. dönüşte tekrar ekleyeceğiz. Şimdi biz buradayız. Buradan buraya kadar aynı diğer motifteki gibi sıramızı bitirip yeni motife başlıyoruz. Ve 3. dönüşte ekleyeceğiz. Buraya kadar normal devam ediyoruz. Şimdi ben 3. dönüşe kadar geldim. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Diğer tarafta da bakın yeni motife başladıktan sonra 1, 2, 3.'yü yeni sıraya başladıktan sonra 1, 2, 3. Yani bakın şu trabzanları başladığımız sıranın oradan dönüş yaparken bakın trabzanları başladığımız sıradan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Normal kenarımı yapıyorum. Normal kenarımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Gidiyorum. Dönüşte burayı yapıyoruz. Gidiyorum. Dönüşte şu çoğaltmayı yapıyorum. Çünkü hani daha 2 motif daha ekleyeceğim ben. Normal sıramı gidiyorum. Dönüşte şu başlangıcı yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Buraya kadar geliyorum. Tekrar burada birleştiriyoruz. Sıramı geldim. Normal bir şekilde yaptım. 3 zincir çekiyorum. Üçlü 3 trabzan yapıyorum. İki zincir. İkinci üçlüyü yaptım. 2 zincir çekiyorum. Normal çileye başlama kısmını yapıyorum. Diğer kenara kadar gidip ekleme yapıyoruz. Şimdi bu kenara kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki dönüşten ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Normal kenarımı yapıyorum. Bu şekilde normal sıralarıma devam ediyorum. Şimdi bundan sonra ekleme yapmıyorum. Şimdi ikinci motif bitiminde benim tam yastığın yarısı oluyor. Ondan sonra diğer yarısına dönüyorum.
Eğer siz bu yastığınıza 3 motif sığıyorsa 3. motifi de aynı bu şekilde ekliyoruz. 3. motiften döndükten sonra diğer yarım kısmı yapıyoruz. Yani 3. motiften sonra diğer kısma dönüyoruz. Benimki 2. motiften sonra. Şimdi burada aynı şekilde bu tarafta 3. dönüşten ekleyeceğiz. Ama ilk önce diğer taraftan bakın. Bakın yeni motife başladıktan sonra 1, 2, 3. 3. sıradan burayı birleştireceğiz. Geleceğiz. Dönüşte burayı birleştireceğiz. İlk önce diğer taraftan ekleyeceğiz bu sefer. Bakın çünkü bunun dönüşleri bu motiften önce başlıyor. Şimdi sol tarafta normalde hep sağdan ekliyorduk. Şimdi yarıdan döndükten sonra motife başlayınca 3. dönüşten soldan oraya kadar geliyoruz. Bu diğer tarafa ekleyeceğiz. Eğer bu sizin 3. sıranızsa, eğer 2. sıranızsa diğer bir sıra daha ekleyecekseniz bu işlemi yapmıyorsunuz. Normal aynı bu şekilde devam ediyorsunuz. Eğer bu 2. sıradan sonra bir sıra daha ekleyecekseniz normal aynı bu şekilde yaptığım gibi sonuna kadar bu şekilde ekliyorsunuz. Son sırayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi soldan 3. dönüşe kadar yapalım. Orada katlayarak diğer kenara ekleyelim. Şimdi ben yeni çileğe başladım. Az önce dediğim gibi bakın yeni motife başladıktan sonra bu değil. Yeni çileğe başladıktan sonra 1, 2, 3. Yani bu trabzanları yapınca daha dönmeden sıramı ekleyeceğim. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada motif bitti. Yeni dönüşlere başlamadım. Bakın burada dönüşler vardı. Şimdi ben diğer taraftan birleştireceğim. Burada birleştirme yapmayacağım. Şimdi katlıyorum. Bakın bu benim tam motifin başladığı yer. Oradan katlıyorum. Buradan 3. bu diğer sıradan yani aynı taraftan katlayınca kendi yönünde 2'ye. Bakın bunu saymıyorum. Bu tam ek yeri. Bir dönüş boş bırakıyorum. Bundan sonra 2'ye batıyorum. Bakın burası tam başlangıç noktası. Hani 3 tane üçlü trabzanın yapıldığı yer. Bunu saymıyoruz. Bundan sonra 1, 2'ye batıyoruz. Bakın 2'den bunu katlıyorum. O 2'den tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Normal kenar işlemini yapmaya devam ediyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum. Diğer tarafa gidiyorum, dönüşümü yapıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Burayı ekliyorum. Burası ekleme işlemi bittikten sonra burada şimdi gidip geleceğim buraya kadar. Burada bir dönüş olacak. Burayı ekledikten sonra bir sefer daha gidiş dönüş yapacağım. 3'üncüde de bu tarafa ekleyeceğiz. Yani bu tarafın ekleme işlemi bittikten sonra diğer tarafınki başlıyor. Şimdi sıramı gidiyorum, geliyorum, dönüş yapıyorum. Bu sol tarafı ekliyoruz. Şimdi ben sıramı gittim, geldim. Burada bir dönüş oldu şu anda. Şimdi sıramı geldim. Bakın o ekledikten sonraki sırada bu eklediğim dönüşten sonraki dönüşten ilmeğimi alıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi bu dönüşten alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Normal sırama devam ediyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Normal kenarımı yapıyorum. Şimdi normal sıramı devam ediyorum. Burada ekleme işlemi bitti.
Bir diğer motife gelince ekleme işlemi yapacağız. Şimdi bu ikinci motifte ekleme işlemi sol tarafta bitti. Şimdi sağ tarafta devam edeceğiz. Bir dönüş oldu. İkinci dönüşü de yapacağım. Üçüncü dönüşte normal buradaki yaptığımız gibi, sağ tarafta yaptığımız gibi üçüncü dönüşte sağ tarafı birleştireceğiz. Sol tarafın eklemesi bitti. Şimdi biz yarıyı döndük. Yarıdan sonraki bu. Yarıya kadar sadece tek taraftan eklemiştik. Şimdi 1, 2, 3. dönüşe kadar yapıyorum. 3. dönüşte de ekliyoruz. Şimdi ben bu motif bittikten sonra 3. dönüşe geldim. 1, 2, diğer taraftan da bakın yeni sıraya başladıktan sonra 1, 2, 3, yani bu trabzanları yapıldığı sıradan sonra dönülen yere ilmeğimi oradan alıyorum, sıramı birleştiriyorum. Buradan bir zincir, ilmeğimi oradan geçiriyorum, bir zincir çekiyorum, sonra bir zincir çekiyorum, normal kenar işlemini yapıyorum. 2 zincir, normal 3 trabzanımı yapıyorum. Normal sıramı gidiyorum, geliyorum ve buradan bir kere daha ekliyoruz. Sonra sıramıza devam ediyoruz. Bakın burada artık ekleme yapmıyorum. Dönüş yapıyorum sadece. Şimdi burada gidiyoruz, geliyoruz. İkinci dönüşte tekrar ekleyelim. İkinci birleştirme yerine gelmeden önce bu kenara doğru gelirken normal çileğimi başlama yerine başladım. Bakın 4 tane zincir vardı. Şimdi dönüşte 3 zincir olacak. 3 tane üçlü trabzanımı yaptım başlangıç aşamasını. Normal sıramı devam ederek diğer kenara kadar gidiyorum. Şimdi buraya kadar geldim. Sıradaki dönüşten ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çektikten sonra ilmeğimi oradan geçiriyorum. Normal bir zincirimi çekiyorum. Sonra bir zincir daha çekiyorum. Normal kenarımı yapıyorum. Artık bu motifte de ekleme işlemi bitiyor. Şimdi ben yeni motife başlıyorum. Aynı buradaki gibi ilk önce soldan ekleme yapacağız. Bakın burada da bu yeni motife başladıktan sonra 1, 2, 3. motifte tekrar ekleyeceğiz. Ondan sonra diğer tarafa ekleyeceğiz. Yani bu trabzanların başladığı yerden, oradaki dönüşten sol tarafa ekleyeceğiz. Şimdi buraya kadar, yani bu kısma gelene kadar yapalım. Ondan sonra sonuncu motifi de ekleyelim. Şimdi ben sol tarafta 1, 2, 3. 3. dönüşe geldim. Yani bu trabzanlı yaptığım sıranın oraya geldim. Buradan da şu biten dönüşün oradan değil, yani yeni motife başladığım yerden değil. Ondan sonra bir değil, 2. motiften ekliyorum. Buradan 3. buradan 2. dönüşten ekliyorum. Tığımı 2. dönüşten geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi bu dönüşten geçiriyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve sıramı dönüyorum. Buradan bunu saymıyoruz. Yani ikili bitip 3. sıradan başlanan dönüşü saymıyoruz. Buradan 3. Buradan da aynı şekilde onu saymıyoruz. 2. dönüşten ekliyoruz. Şimdi sıramı gidiyorum, geliyorum. Tekrar bir dönüşten daha ekleyeceğim. Ondan sonra diğer tarafa ekleyeceğiz. Dönüş yerine kadar geldim. Bir zincir çekiyorum.
Diğer motifteki dönüş yerinden tığımı geçiriyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum. Şimdi burada tarafta ekleme işlemi bitti. Buradan sonra yani bu motif bittikten sonraki bu birinci dönüş, bir dönüş daha yapacağım. Üçüncü dönüşte de bu sağ tarafta da son ekleme işlemlerini yapacağız. Ondan sonra motif bitiyor. Sol tarafta bitti. Şimdi sağ taraftaki aynı buradaki gibi üçüncü dönüşte ekleme işlemini yapacağız. Şu anda üçüncü de eklemeyi yapacağız. Şimdi üçüncü dönüşe geldim. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3. Bakın yani bu trabzanları yaptığım yerden üçüncü dönüşten burada bir zincir çekmiştim. Dönüşün içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekip dönüş işlemini yapıyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum. Burada daha motif ekleyeceğim için dönüşte çoğaltma yapıyordum. Şimdi artık motif eklemeyeceğim için normal direkt gidip geliyorum. Çoğaltma işlemi yapmıyorum. Gidip gelip sıradaki dönüşte tekrar ekliyoruz. Şimdi hiç çoğaltma yapmadan sırama geldim. Sıradaki dönüşten tığımı geçirdim. Burada bir zincir yapıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum sabitlemek için. Bir zincir de dönüş için çekiyorum. Normal kenar işlemini yapıyorum. Artık bundan sonra iki tarafta da ekleme işlemi yok. Artık motifi bitirme işlemi başlıyor. Aynı diğer sıradaki gibi motifimizi bitiriyoruz. Çilek motifini aynı diğer taraftaki gibi bitiriyoruz. Artık iki taraftan da birleştirme yok. Bu sonuncu birleştirmeyi de normal sadece bitiriyoruz. Aynı diğer taraftaki gibi bitirdim. Aynı şekilde bitiyor. Bu uzun yastık bitmiş oluyor bu şekilde. Yarım yastıkta da uzun yastıktaki gibi 5.'den birleştirdim. Bu taraftan da 4. İlk birleştirme yeri aynı. Sadece ikinci motifte ben artık bu ilk çilekten sonrası benim yarımım sayılıyor. Diğer yarıma geçiyorum yastığın. Aynı uzun modelde yaptığım gibi yarıdan öteye geçince bu taraftan soldan şu ek yerinden sonra 1, 2, 3. Üçüncüyü birleştiriyorum. Aynı dönüşü yaptıktan sonra burada üçüncüde birleştirmiştim. Sonra gelip diğer tarafı birleştirmiştim. Aynı şekilde yapıyoruz. Soldan üçüncüden birleştiriyoruz. İkisini birleştirdikten sonra aynı bu tarafın da üçüncü dönüşünden burayı birleştiriyoruz. Buradan üçüncü, buradan bir tane atlıyoruz. İkinciden birleştiriyoruz. Bir zincir, ilmeği buradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Normal sırama devam ediyorum. Gidip geleceğim, sonra bu diğerini birleştireceğim. Sıramı gittim, geldim, tekrar dönüş yerine geldim. Bir zincir çektim. Sıradaki dönüş yerinden ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum sabitlemek için. Bir zincir de dönüş için çekiyorum. Normal kenarımı yapmaya devam ediyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan.
sol tarafta ekleme işlemi bitti. 2 yerden ekledim. Şimdi bu diğer taraftan ekleyeceğiz. Şimdi sağ tarafta bu motiften bittikten sonra bir dönüş oldu. Bir dönüş daha yapacağım. Yani toplamda 3. dönüşten bu tarafa ekleyeceğim. Şimdi 3. dönüşe kadar yapacağız. Ondan sonra bunu da ekleyeceğiz. Şimdi 3. dönüşe geldim. Buradan da aynı şekilde diğer taraftan da 3. dönüşe 1 2 3. Burayı karıştırmayalım bakın. Şu bir sıra ikili, diğer sıra üçlü olan dönüş değil. Ondan sonrakileri sayıyoruz. 1 2 3. Tığımı oradan geçiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Diğer dönüşün içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Sabitlemek için. Bir sırada dönüş için. Aynı sıramı devam ediyorum. Gidiyoruz, geliyoruz. Son bir defa daha ekliyoruz. Ekleme işi bitiyor. Sıramı gittim, geldim. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki dönüşten tığımı geçiriyorum. Tığımı dönüşten geçirdim. İlmeğimi de oradan alıyorum. Bir zincir çekerek onu sabitliyorum. Bir zincirde dönüş için normal sırama devam ediyorum. Bu şekilde. Artık bundan sonra bu çilek motifini bitiriyoruz. Bu bitiş şekli aynı bu uzun yastıkta gösterdiğim gibi. Aynı uzun yastıkta gösterdiğim gibi bitişi aynı bitiyor. Bunun gibi bitiriyoruz. Şimdi ikinci sıramı da bitirdim. Şimdi püskül takacağız bunları. Uzunlarda ben püskül takmadım. Sadece yarımda taktım. Püskülü nasıl elimde yapıyorum size onu göstermek istiyorum. Bir karıştan biraz fazla uzun 2 tane ip kesiyorum. İpi alıyorum. Püskülü yapmak istediğiniz kalınlığa göre sarma sayısı değişiyor. Mesela benim bu yaptığım kalınlıkta bir püskül ben elime 40 defa sarıyorum. Daha ince bir püskül istiyorsanız daha az sarabilirsiniz. Daha kalın istiyorsanız daha çok sarabilirsiniz. İpi elime alıyorum. Şu baş parmağımla sabitliyorum ve tutuyorum. Ve doluyorum bu şekilde. Toplamda 40 defa sarıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Sonra ipimi kesiyorum. Bir tane ipi alıyorum. Bakın bu sardığım ipin arasından beri geçiriyorum. Normal sıkı 2 sefer düğüm atıyorum. 1 2. Sonra elimle püskülü düzeltiyorum. Diğer ipi alıyorum. Püskülün boyunca tutuyorum. Bakın tam böyle 1 santim kala parmağımı bastırdım. İpi diğer ucunu orada sarıyorum. Sıkı sarıyorum. 4 defa sarıyorum. 4 olur 5 olur. Ne kadar kalınlıkta isterseniz fark etmiyor. İpin diğer ucuyla bitiş ucunu yani ipin 2 ucuyla normal 2 sefer sıkı düğümümü atıyorum. Bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben şu görüntü hoşuma gitmiyor. İpin arkasından beri bunu çektiriyorum bu görüntü olmaması için. Bu sardığım iplerin arkasından tığımı geçiriyorum. Tek tek çekiyorum. İkisini bir çekebiliyorsanız çekebilirsiniz. İpi aşağıya çektiriyorum. Sonra diğer ucunu
Bu şekilde ip düğümün arkasından bir aşağı çektiriyorum. Böyle iyice çektiriyorum düğüm arkaya geçsin diye. Bakın daha iyi duruyor. Sonra püskülümüzün ucunu kesiyoruz. Sonra elimle püskülü düzeltiyorum. Eşit bir şekilde ucunu kesiyorum. Ucu düz olsun diye. Püskülümüz hazır. Şimdi püskülün tek ipini alıyorum. Bu son yaptığım yerin ortasından beri ipimi alıyorum. Tek ipimi oradan geçirdim. İki sefer sıkı düğüm atıyorum. Ve ipinin arkası temiz olması için bu püskülün sardığım yerden iplerimi oraya çekiyorum. Fazlalık ipini kesiyorum. Bu şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde takıyoruz püskülümüzü. Bu şekilde diğer tarafında püskülünü taktım. Yastıklarımızın yapılışı bitti. Modelin yapılışı bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gayet güzel bir model oldu. Runner'ımıza da takım oldu. İster kısa, ister uzun, ister renkli, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu modeli ince dantel ipiyle de deneyebilirsiniz. Daha ince sıralar halinde olacaktır. O iple de güzel olacaktır. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz like tuşuna basıp yorum yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.